Bir sahil kasabasında yürüdüğünüzü bir hayal edin. Böyle iyot kokusu burnunuzda, martı sesleri, dalgaların o ritmik sesi. Ama bir tuhaflık var. Denizi göremiyorsunuz. Kulağa çok absürt geliyor değil mi? Yani sahildesin ama deniz yok. Aynen öyle. Ne kadar tuhaf. İşte bugün elimizdeki kaynaklar tam da bu tuhaflığı, bu acı ironiyi mercek altına alıyor. Önümüzde kendini 66 yıllık İnebolulu olarak tanımlayan Aydın Tiryaki'nin 2019 ve 2025 arasında kaleme aldığı bir dizi yazının derlemesi var. Bu bir şikayet mektubu falan değil ama adeta bir vatandaş soruşturması. Kesinlikle. Konu da çok net. İnebolu'nun o meşhur Boyranaltı sahilinde denizi görmemizi engelleyen yapılar. Bizim de buradaki amacımız Tiryaki'nin gözlemlerinin peşine takılmak. Bir insanın yaşadığı yere olan sevgisi onu nasıl bir dedektife dönüştürüyor bunu anlamak. O adım adım yaptığı ilginç ölçümler. Evet ve anayasal bir hakkın altını nasıl çizdiğini birlikte görmek. Hadi bu sahil şeridinde bir gezintiye çıkalım bakalım. Manzara ne kadar açık. Bu harika bir başlangıç noktası. Çünkü bu hikaye, yani sadece İnebolu'ya ait bir hikaye değil aslında. Yazarın yaptığı şey, hepimizin o gözümüzün alıştığı sorunları görünür kılmanın en temel formülünü sunuyor. Nasıl yani? Şöyle ki, burada bir sorun var demek yerine eline sanki hayali bir mezura alıyor ve diyor ki sorun tam olarak şu kadar büyük. Bunu yaparken de en basit, en insani ölçü birimini kullanıyor. Kendi adımlarını. İşte bu adım sayma fikri bence de basit olduğu kadar dahice. O zaman ilk olarak bu adımlarla ölçülen gerçeğe bir odaklanalım. Odaklanalım. Yazar 2025 yılında yaptığı bir yürüyüşü anlatıyor. İnebolu Boyranaltı sahilinin başından, yani o köprünün oradan başlıyor, son yapıya kadar yürüyor ve sayıyor. 1, 2, 3. Ne kadar çıkıyor peki? Toplamda tam 2100 adım. Ama asıl çarpıcı olan bu değil. Asıl çarpıcı olan bu 2100 adımlık yürüyüşün ne kadarında denizle görsel temasının kesildiği. Evet, asıl mesele o. Rakam inanılmaz. Tam 700 adım boyunca, yani yolun tam 1/3'inde denizi göremiyor. Önünde binalar var, duvarlar var, çitler var. İnsan düşünmeden edemiyor. Bir sahil kasabasında sahil yolunun 1/3'inde denizi görememek nasıl mümkün olabilir? İşte bu, yazarın kaynaklarda üstü kapalı olarak bahsettiği o kurbağayı yavaş yavaş haşlama sendromu. Yani o 700 adımlık duvar bir gecede örülmedi. Tabii ki. Belki 20, 30, belki 40 yıllık bir süreçte her seferinde küçük bir eklenti, şuraya bir set çekelim, biraz daha otopark lazım denilerek adım adım inşa edildi. Her müdahale tek başına önemsiz göründüğü için kimse büyük tepki göstermedi. Ama yıllar sonra Tiryaki gibi biri çıkıp bütün bu küçük müdahalelerin toplamını ölçtüğünde ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. Özellikle belirttiği bir detay var ki tabloyu daha da karartıyor. Neymiş o? Bu denizi görememe oranı İnebolu merkezine yaklaştıkça neredeyse yarı yarıya çıkıyormuş. Yani attığınız her iki adımdan birinde deniz yok. İşte bu yüzden yazarın durumu Çin Seddi'ni aratmayacak bir durumda diye tanımlaması bir şairin abartması değil. Bir gözlemcinin tespiti resmen. Çin Seddi benzetmesi de çok güçlü. Çünkü bu sadece manzarayı kapatan bir dizi bina değil, halkla deniz arasında örülmüş bir set. Aynen öyle. Ve yazar bu noktada işin sadece estetik boyutunda kalmıyor, konuyu çok daha can alıcı bir yere taşıyor. Yazılarından birinin başlığı şu: bedelini öde, denizi gör. Oo, çok net bir başlık. Çok net. Yani diyor ki o sahildeki işletmelerden birine girip bir çay içmezsen, bir yemek yemezsen, kamusal bir alanda yürürken denizi görme hakkın elinden alınıyor. Manzara adeta bir imtiyaza dönüştürülmüş. Bunun hukuki bir karşılığı olmalı, değil mi? Olmaz olur mu? Yazarın bu konudaki hassasiyeti ve araştırması çok değerli. Kaynaklarda doğrudan anayasanın 43. maddesine atıf yapıyor. Madde çok net ve yoruma kapalı. Ne diyor maddede? Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Bakın, anahtar kelime bu. Öncelikle kamu yararı. Hı hı. Yazarın sorduğu soru da tam olarak bu.
Kıyıda yürüyen bir vatandaşın denizi görmesi mi kamu yararıdır, yoksa bir işletmenin manzarayı kapatarak ticari kazanç sağlaması mı? Bu madde yazarın şikayetini kişisel bir sızlanma olmaktan çıkarıyor. Evet. İhlal edilen bir hakkın boyutunu da ölçüyor aslında. İşin ilginç yanı, yazar bu ölçümü tek bir sefer yapmıyor. Adeta bir bilim insanı titizliğiyle 6 yıl arayla tekrarlıyor. İşte o zaman işin rengi tamamen değişiyor ve ortaya çok daha ilginç bir hikaye çıkıyor. Bir karşılaştırma imkanı doğuyor yani. Aynen. 2019'daki ilk ölçümle 2025'teki ikinci ölçüm arasında iki temel fark var. Birincisi biraz esprili, ikincisi ise oldukça umut verici. Esprili olanla başlayalım. Yürüdüğü mesafe. 2019'da aynı parkuru 2000 adımda tamamlarken 2025'te 2100 adımda tamamlamış. Ve burada yazarın o kendine dönük samimi ve meraklı tavrı devreye giriyor. İlk başta herhalde sayıları yuvarladım diye düşünüyor ama sonra bu 100 adımlık farkın peşine düşüyor. Aklına şu geliyor: acaba yaşlandıkça adımlarım mı kısaldı? Ve bu soruyu teyit etmek için ne yapıyor biliyor musunuz? Merak ettim şimdi. Günümüzün her şeyi bilen kahinine, yani yapay zekaya danışıyor. Bu o kadar modern ve bir o kadar da sevimli bir detay ki. Harika. Yani 66 yaşındaki bir İnebolulu adım boyunu yapay zekayla tartışıyor. Muazzam. Kesinlikle. Ve yapay zeka da tam bir danışman gibi cevap veriyor. Efendim, yürüme hızınız değişmiş olabilir. Zeminin eğimi farklılaşmış olabilir. O gün farklı bir ayakkabı giymiş olabilirsiniz. Ya da evet, yaşla birlikte adım boyu kısalabilir. Bu küçük detay bize yazarın karakteri hakkında çok şey anlatıyor aslında. Olaylara ne kadar titiz, ne kadar meraklı ve ne kadar mizahi yaklaşabildiğini gösteriyor. Bu kişisel dokunuşlar metni ısıtıyor, evet. Ama gelelim asıl önemli ve umut veren değişikliğe. Denizi görme oranı. İşte burası, hikayenin kilit noktası. Asıl meseleye dönelim. Yazar 2019'daki ölçümünde durumun çok daha vahim olduğunu söylüyor. O zamanlar 2000 adımlık yürüyüşün tam 950 adımında, yani yolun neredeyse yarısında, %45'inde deniz görünmüyormuş. Neredeyse yarısı, inanılmaz. Ama 2025'e gelindiğinde bu oran demin de söylediğimiz gibi 2100 adımın 700'üne, yani %33'e düşmüş. Bu istatistiki olarak çok ciddi bir iyileşme. Peki sebebi ne bu iyileşmenin? Yazar yine o esprili diliyle acaba gözlerim mi bozuldu da aradaki boşlukları daha iyi görüyorum diye soruyor ama asıl nedeni hemen açıklıyor. Bu 6 yıllık süreçte kıyıdaki bazı yapıların, eklentilerin yıkılmış olması, yani birileri harekete geçmiş. İşte bu veri tüm hikayenin en umut verici kısmı. Çünkü bize iki çok temel şey söylüyor. Birincisi, bu sorun çözümsüz değil. Bu bir kader değil. O Çin Seddi yıkılabilir bir set. Evet. Bile somut ve ölçülebilir bir fark yaratıyor. Bu yazarın yıllardır sürdürdüğü bu takibin, kamuoyu oluşturma çabasının anlamsız olmadığını, Kesinlikle. bir şeylerin gerçekten değişebileceğini gösteren somut bir kanıt. Bu 250 adımlık kazanç aslında verilen bir mücadelenin zaferi. Madem sorun çözülebilir ve atılan adımlar işe yarıyor, o zaman daha büyük adımlar atmak gerekmez mi? Bu da bizi doğrudan yazarın çözüm önerilerine getiriyor. Reçete kısmına yani. Aynen. Aydın Tiryaki sadece teşhis koyan bir doktor gibi davranmıyor, reçeteyi de yazıyor ve sunduğu çözümler son derece yapıcı. İlk ve en temel önerisi Boyranaltı Yürüyüş Yolu projesi. Fikir aslında çok basit. Nedir? Sahildeki tüm tesislerin, çay bahçeleri, oteller, restoranlar, alanları deniz tarafından birkaç metre daraltılacak ve oraya baştan sona kesintisiz, ferah bir yürüyüş yolu yapılacak. Bu önerideki vizyon çok değerli bence. Çünkü yazar işletme sahiplerinin olası ilk tepkisini de öngörüyor. Alan kaybediyoruz, müşterilerimiz azalacak. Evet, ilk akla gelen bu olur. Ama hemen ardından karşı argümanını sunuyor. Diyor ki, bu bir kayıp değil, herkesin kazanacağı bir yatırım. Mantığı başı, insanların denizi kesintisiz görerek keyifle yürüdüğü bir sahil şeridinin cazibesi bugünkünden kat kat fazla olur. Bu artan cazibe bölgeye çok daha fazla insan çeker ve bu insanlar eninde sonunda o işletmelerde oturur, bir şeyler yer içer. Yani kısa vadede kaybedilen birkaç metrekarelik beton,
Orta ve uzun vadede bölgeye artan prestij, canlanan turizm olarak geri döner. Pastayı büyütme önerisi aslında. Aynen öyle. Ve vizyonu sadece Boyranaltı'yla da sınırlı değil. İkinci bir öneriyle resmin tamamını ele alıyor. Köprünün doğu yakası yani diğer tarafı için de benzer bir proje sunuyor. Orası için ne diyor? O yolunda köprüden başlayıp tarihi limanın yanından geçerek yeni plaja kadar kesintisiz uzanmasını teklif ediyor. Hedef belli. İnebolu sahilini bir bütün olarak ele alıp halkın denizle olan bağını tamamen kesintisiz bir şekilde yeniden kurmak. Ama sanırım en cesur önerisi bu değil. Daha radikali de mi var? Var. Bir de tüm bu projelerin ötesinde neredeyse bir kentsel dönüşüm manifestosu gibi duran bir fikri var. İşte o üçüncü öneri gerçekten de masadaki her şeyi değiştiriyor. Yazar, PTT binasından limana kadar olan sahil şeridini işaret ediyor ve diyor ki, Tarihi Türk Ocağı ve belediye binası gibi tescilli değerli yapılar hariç, aradaki PTT ve öğretmen evi de dahil olmak üzere tüm binaları yıkalım. bu ilk duyulduğunda kulağa inanılmaz radikal geliyor. Evet, birçok insan bu mümkün mü diye sorabilir. Ama yazarın amacı yıkım yapmak değil, yaratım için yer açmak. O değerli araziyi tamamen temizleyip İnebolu'nun en çok ihtiyaç duyduğu şeyi, yani nitelikli üst düzey turizm yatırımlarını çekmek için bir fırsat alanı yaratmayı hedefliyor. Yani bu artık sadece denizi görelim meselesi değil. Değil, çok ötesinde. Bu İnebolu'nun önümüzdeki 50 yılını nasıl tasarlayalım sorusuna verilmiş cesur bir cevap. Gerçekten de bir vatandaşın adımlarını sayarak başladığı bir gözlemin şehrinin geleceği için bu kadar büyük bir vizyona evrilmesi inanılmaz etkileyici. Peki, tüm bu tespitler, ölçümler ve cüretkar önerilerden sonra yazar nasıl bir sonuca varıyor? Yazısını hepimizin aklına gelen o can alıcı sorularla bitiriyor. O meşhur sorular. Hata kimin? Ne zaman? Nerede? Neden yapıldı? Akla göstermekten, bir suçlu aramaktan o kadar uzak ki, tamamen bir durumu teşhis etmeye, bir sistemin nasıl işlediğini özetlemeye yönelik. Evet. Cevapları o kadar yalın, o kadar her şeyi kapsayıcı ki ilk soruya cevabı, hata herkesin. Yani tek bir belediye başkanı, tek bir işletmeci değil. Farklı zamanlarda karar alma süreçlerinde yer yuman, sessiz kalan herkesin bunda bir payı var. Suçu dağıtarak aslında sorumluluğu hepimize yüklüyor. Aynen. Sonra devam ediyor, ne zaman yapıldı sorusuna cevabı. Her zaman. Yani bu dün başlamış bir sorun değil, geçmişten bugüne uzanan katman katman birikmiş bir kararlar silsilesi. Hı hı. Nerede yapıldı sorusuna cevabı, her yerde, tek bir parselde değil, sahilin genelinde, farklı noktalarda benzer hatalar tekrarlandı. Ve belki de en dürüst cevap sonuncusu, neden yapıldı sorusuna verdiği cevap, hata o anda öyle gerektiği için yapıldı. İşte bu son cümle. Bu cümle aslında Türkiye'deki birçok kentleşme sorununun, birçok çevresel yaranın adeta DNA'sını özetliyor. Kararlar genellikle uzun vadeli bir vizyonla değil, o günün acil ihtiyaçları, o anın ekonomik baskıları gözetilerek alınır. Günü kurtarma çabası. Tam olarak o. Plansızlık, şimdilik böyle idare edelim sonra bakarız mantığı. Bunların hepsi o anda öyle gerektiği için yapılan hatalardır. Ancak yazar tüm bu gerekçelerin nihai sonucu değiştirmediğini çok net ifade ediyor. Tüm bu cevapların ardından son sözü söylüyor ve bu adeta metnin üzerine vurulmuş bir mühür gibi. Evet, o son cümle gerçekten insanın içine işliyor. Diyor ki, hatayı herkes yaptı, her zaman yapıldı, her yerde yapıldı, o anda öyle gerektiği için yapıldı ama sonuçta İnebolu'ya kötülük yapıldı. Çok güçlü bir kapanış. Bu cümle tüm mazeretleri bir kenara itip ortadaki net zararı, kente verilen kalıcı hasarı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Faili meçhul ama sonucu kesin bir suç bu. Kesinlikle. Ve bu cümlenin gücü suçu kişilerden alıp sisteme, yani o anda öyle gerektiği için alınan kısa vadeli kararların birikimine yöneltmesinde yatıyor. Bu sadece İnebolu'nun değil, plansız yapılaşma yüzünden sahilini, meydanını, yeşil alanını kaybetmiş yüzlerce şehrimizin ortak hikayesi aslında. Acı bir özet. Çok acı bir özet. Dinleyen herkesin kendi şehrindeki benzer kötülükleri düşünmesini sağlıyor.
Bugün Aydın Tiryaki'nin yazıları üzerinden aslında çok daha büyük bir hikayeye tanıklık ettik. Bir vatandaşın yaşadığı yere olan sevgisini ve sorumluluk duygusunu nasıl somut verilere, ölçümlere ve bir kent vizyonuna dönüştürdüğünü gördük. Bazen en büyük değişimler en basit eylemlerle başlıyor. Aynen öyle. Bir insanın attığı adımları saymasının, kamusal bir hakkın savunulması ve bir kentin geleceği üzerine düşünmek için ne kadar güçlü bir başlangıç olabileceğini fark ettik. Evet, bu bize de bir sorumluluk yüklüyor aslında. Şimdi bir an durup kendi yaşadığınız şehri, kendi mahallenizi düşünün. Sizin şehrinizde zamanla özel çıkarlar uğruna, plansızlık yüzünden halkın gözünden kaçırılan, önü kesilen bir manzara var mı? Halkın kullanımına kapatılan bir meydan ya da her geçen gün biraz daha betonlaşan bir park? Sizin şehrinize yapılan kötülük ne? Ve belki de daha önemlisi o kaybı ölçmek, onu yeniden herkesin gündemine taşımak için sizin atacağınız ilk adım ne olurdu?